O kadar böyle başka bir yerdeymişsin gibi hissediyorsun ki burada gezerken. Abi. Kahve içebileceğiniz yer. Şu anda Avrupa'nın en yüksek noktasındayız. Geldik, Müren'deyiz ve muhteşem bir gökkuşağı karşıladı. Bence şu ana kadar gördüğümüz en güzel yer. Olağanüstü bir coğrafya. Yani burası hiçbir yer gibi değil. Çıkıyoruz. Birisi gelmiş de sanki o zemini eliyle çizmiş gibi. Abi geldik ya. Hayal gibi yerler. Anlatamam size. Karşınızda Avrupa'nın en yüksek zirvesi. Çok güzel lafını son zamanlarda bu kadar kullandığım bir ülke hatırlamıyorum. Günaydınlar. İsviçre'de yine gezimiz devam ediyor. 3. mü 4. bölümümü ne yapıyorum size? Çünkü bu ülkeye gelmişken öyle bir bölüm daha İsviçre şöyle güzel, şehirler böyle keyifli falan demenin hiçbir anlamı yok. Çünkü burayı en güzel kılan şey köyleri, dağları ve o mis gibi coğrafyası. Biz de yine Hamza abiyle yolculuğumuza başladık. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor ha abi. Şaşırttı mı İsviçre? Bence çok güzel bir ülke. Özellikle bu alt dağlarla sıralanmış köyler ve köylerin dizilimi gerçekten hem enteresan hem de çok güzel. Ya o kadar böyle başka bir yerdeymişsin gibi hissediyorsun ki burada gezerken. Mesela biz şu an hani bakmayın videoyu başlattığıma kaybolduk. Yanlışlıkla otobandan çıktık ama hiç pişman değiliz. Yine harika köylerden dolaşarak gidiyoruz. Efendim bugün sizi İsviçre'nin tam ortasında bulunan Interlaken bölgesine götüreceğim ve oradan Lauterbrunnen yapacağız. Akabinde de Alplerin bir kısmını teleferikte görmeye gideceğiz. İnşallah hava izin verirse. O yüzden size ekranlarınızın başında iyi seyirler. Bize de harika bir İsviçre yolculuğu olacak. Açıklama kısmına da bu yolculuğumun tamamını özet olarak size aktaracağım. İnşallah buraya gelenlere güzel bir rehber olur. Bu önerilerimi okumadan da asla plan yapmayın. Hazırsanız artık İsviçre'deki gezimiz başlayabilir. Şimdi efendim ne yapıyoruz? Biz sabah uyandık. Burada Luzern'den yola çıktık. Sarnense'ye doğru geldik böyle köyleri geze geze. Otobandan da geliniyordu ama köy yollarını tercih ettik. Bunu baştan söyleyeyim. Otobandan geldiğinizde böyle dağların altındaki tünellerden geliyorsunuz. Ülkenin bütün yeraltı resmen tünellerle bağlanmış. Trafiği o şekilde yönetmişler. Ama böyle tepelerin etrafından dolaşırsanız da çok güzel manzaralar görüyorsunuz. Şimdi bu Sarnense'ye geldik. Burada böyle farklı farklı göller var. Interlaken'a doğru gidiyoruz. Burada Interlaken göller arası demek diye biliyorum. Böyle gölleri birbirine bağlamışlar. Siz de etrafından dolaşıyorsunuz. Ve buraya geldiğinizde çok güzel doğal manzaralar görüyorsunuz. Biz de şimdi bu göllerin etrafından dolaşıp dedikleri kadar var mıymış onu görmeye geldik. Allah! Gel şöyle bir bakalım. Abi biz araba kiraladık. Yani trenle de gezebilirdik ama trenle gezerken bu manzaraları göremiyorsunuz. Çünkü böyle kafanıza göre duramıyorsunuz. İsviçre'yi anlayamıyorsunuz. İnsanlar böyle etrafı tamamen ahşapla sarmalanmış evlerde yaşıyorlar. Bu insanlar burada sadece bir süreliğine değil ya da yazlık kışlık değil. Tamamen burada yaşıyorlar. Denize nazır sıfır evlerinde. Size şu an buradaki oksijeni anlatamam, aktaramam. Yani günde 6 saat uyuyorum ama inanın çok rahat yetiyor. Yol üstünde o kadar güzel manzaralar görüyorsunuz ki sürekli durmak istiyor insan. Yani ben Yeni Zelanda'yı, Norveç'i falan, Finlandiya'yı, İsveç'i de gördüm ama buranın tadı bir başka şu ana kadar hissettiğim. Ve yol üstünde böyle çok güzel restoranlar, kafeler bulabiliyorsunuz. Oteller, aradığınız her şey var. Yolları geçe geçe gidiyoruz şimdi. Interlaken'a doğru ilerliyoruz. Yollar böyle ama trafik hep akıcı. Ve turizm de var yani. Tabii mi? Abi şimdi Lungern'e gidiyoruz. Ya gerçekten hani kar yağıyor Ağustos ayında. Dağlar, tepeler her yer karlı. Ama ona rağmen hani havada soğuk olsa da geçtiğimiz yollar, gördüğümüz göllerin renkleri, dağların, tepelerin güzelliği olağanüstü bir coğrafya. Yani burası hiçbir yer gibi değil.
Abi şu tepeler ne kadar ihtişamlı değil mi? Muazzam. Görkemli. Ve hep yemyeşil her tarafa. Daha hiç toprak görmedik. Ülkede resmen toprak yok. Gelin nerelere geldik. Birazdan burada drone uçuracağım. Şuraya bakın. Yani birisi gelmiş de sanki o zemini eliyle çizmiş gibi. Güzelliği o kadar kusursuz. Şuralarda nasıl yaşıyorsunuz ve oralara nasıl çıkıyorsunuz? Akıl alacak gibi değil. Şimdi ya gelecek yorumlar, sen bir de Rize'yi, Artvin'i gör diye de. Oraları da hepsini gördüm, merak etmeyin. Ona rağmen burası başka bir diyar abi. Buranın olayı başka. Öyle güzel dağlar görüyoruz ki, yani İsviçre'nin burası kraliçesi diye geçiyor. Ve bir tarafta karlı dağlar, bir tarafta orman, bir tarafta göl. Şu ana kadar İsviçre'de en çok beğendiğim yer ya benim. Yalan söylemeyeyim. Şimdi Interlaken'a geldik. Böyle otobandan değil de kıyı bandından gidelim dedik. Bizden başka kimse yok. Tek şerit bir yoldan gölün kenarından gidiyoruz. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Interlaken'a gelirken dedim ya, bu yollardan geçiyorsunuz. Gölün manzarasını biraz izleyelim dedik. Şu renge bakın. Pırıl pırıl her yer. Arabamızı park ettik. Interlaken'a geldik. Arkada görüyorsunuz her yerde park yeri var. Ama burada şöyle bir durum var. Arabanızı park ettiğinizde otoparklara şu makinelerden direkt park ettiğiniz noktada plaka numarasını giriyorsunuz. Genelde de saatine 2 frank ödüyorsunuz ve kredi kartı geçmeyebiliyor bazı yerlerde. O yüzden yanınızda bozuk bulundurun. Biz bunu şu an yaşadık mesela. Allah'tan Hamza abi de varmış. Park ettikten sonra size herhangi bir kağıt, fiş vermiyor. Her şey dijital oluyor online olarak. Plakanızı girdikten sonra sistem tanıyor. Bunu niye söylüyorum? Eğer biri gelip de kontrolcüler sizin buradaki süreniz kadar artık açtıysanız ya da hiç para ödemediyseniz araba kiraladığınız yerden güzel bir ceza alırsınız. Şimdi Interlaken'a geldik, geziyoruz böyle. Çok tatlı bir köy burası. Bu köprüden şehir merkezine doğru yürüyoruz şu anda. Şehir dediysem kasaba merkezine doğru. Küçücük bir yer zaten. Bir yandan dağları bulutlar kapladı. Şurada tepede bakın böyle şey var. Bir bina koymuşlar. Oradan herhalde paraşütle atlıyorlar. Çünkü şu ağacın arkasında göreceksiniz. Paraşütle insanlar uçuyorlardı. Çok güzel yerler. Her yer şelale, doğa, bulut, orman. Tam benlik. Yüzdükleri yer burasıymış. Hatta şurada havuz falan var. Böyle isterseniz kanolara binip dolaşabiliyorsunuz. Biz de yürüyüş yapıyoruz şu an böyle gölün etrafında. Interlaken'a gelmiş bulunmaktayız. 3-5 bin kişi yaşıyor bu köyde ama gördüğünüz gibi inanılmaz turistik ve gördüğünüz dağlar, Alpler. Şu anda Avrupa'nın en yüksek noktasındayız. Öyle yazıyor. İnternetin yalancısıyım. Ve burada Avrupa'nın en yüksek tren noktası olan bir bölge olarak biliniyor. Çok güzel bir kasaba aynı zamanda. Buraya gelme amacımız yemek yemekti. Şimdi bir restoran arıyoruz. Geldiğimiz restoranın ismi Crepes adında bir restoran. Geldik böyle bir fish and chips ve Ben diyormuşum. Hamza abi fondü yememiş. Bir fondü tattıralım dedik. Böyle peynir kokusuna doysun. Yine burada da böyle çok fazla restoran var ve fiyatlar 29-30 frank civarında. Burası bölgenin en önemli merkezi. Bütün dağlara buradan gidebiliyorsunuz. Her yere trenler, fünikülerler burada toplanıyor. O yüzden yemeği yiyip buradan bir yerlere ulaşmak kolay oluyor. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz, sonra yolculuk devam edecek. Fondüsüz İsviçre tabii ki gezilmez. Bu eritilmiş bir peynir.
Ekmek geliyor. Ekmeği bunun içine atıyorsun. Altında böyle ısıtıyorsun ve yiyorsun. Da paylaşmaya izin veriyorlar. Normalde mesela daha önce gittiğim yerlerde en az 2 kişilik falan söyleyebiliyordum. Beğendin mi abi, nasıl? Bence çok güzel. He? Beklediğinden iyi mi? Ve Ayhan Sicimoğlu gibi ne yapıyoruz? Ne Almıyoruz, basket atıyoruz. Böyle güzel oluyor ama içine de işletiyorum ya. Aa. Çok güzel bu. Geçen yediğin de güzeldi. Ama 2 kişi geliyorsanız 2 tane fondü söyleyeceğinize bir de yemek söyleyin. Çünkü peynir bir süre sonra insanı yorabiliyor. Burada şimdi her yerde Chibo var. Arkamda gördüğünüz bizdeki gibi. Kahvemizi aldık ve şimdi Lauterbrunnen tarafına gidiyoruz. Orada çok güzel bir şelale bölgesi var. Dağlardan böyle akan şelale ve bir yanda da köy manzarası. Böyle Heidi'nin köyünün girişi gibi bir tanıtımını falan da yapıyorlar. Bence burada görülecek en iyi Instagram fotoğrafı çekinecek ve gerçekten İsviçre'yi hissedeceğiniz bir yer. Dönüyoruz şimdi, arabamızı alacağız. Oraya doğru arabayla gideceğiz. Abi geldik ya, hayal gibi yerler, anlatamam size. Başlıyoruz. Arabayı zorla şelalenin olduğu yerin önünde bir park yeri bularak işimizi çözdük. Güzel değil, olağanüstü. Gerçek değil gibi yani. Ya ben çok güzel lafını son zamanlarda bu kadar kullandığım bir ülke hatırlamıyorum. Ve buyurun, geldik. 297 metreden akıyor şu an bu şelale ve ülkenin en ünlü şelalesi. Şelalenin olduğu yere girebiliyorsunuz köyde ve önünde böyle bir mezarlık yapmışlar. Bu köyde ölenlerin gömüldükleri bir yer. Dünyanın en güzel manzaralı mezarlıklarından biri olabilir sanırım. Burada bütün bu bölgeyi gezebiliyorsunuz. Bu tepelerdeki otellerde, restoranlarda, evlerde kalabiliyorsunuz. Ve burada 12 ay turizm oluyor. Çünkü buranın bir özelliği de insanlar merkez nokta olarak burayı düşünüyorlar ve buradan kalkan trenlerle, finikülerlerle Alplere çıkabiliyorlar. Birçok böyle müren falan var, biz de çıkar mıyız bilmiyorum. Oradan hem manzara çok güzel hem de kayak falan yapmaya gidiyorlarmış. Bu dönemde bile, biz şu an yaz mevsimindeyiz. Yani herhalde bir 500 metre yukarıda karlar başlıyor ve birçok yerde hala buzullar var. Helikopter turlarını gördüm. Muhtemelen o buzullara turlarla gidebiliyorsunuz. Şimdi altına kadar girmeye çalışacağız. Şuraya kadar çıkabiliyorsunuz. Yaz aylarında açıyorlarmış. Çok güzel görünüyor. Şuradaki patika yoldan gidelim. Yukarıya çıktıkça daha da güzelleşiyor. Köyü görüyorsunuz. Yukarıda tabii başka köyler de var. Ve bir yandan da serinliği gelmeye başladı şelalenin. Buraya kadar sular dökülüyor. Böyle bir tünel yapmışlar. Tünelin sonu artık şelaleye çıkıyor. Şelaleye ulaşırken böyle bir yoldan geçiyoruz artık. Üzerimize şelalenin suları akarak ilerliyoruz. Göründüğü kadar yakın değil, bir de inanın insan trafiği var. Günlerden pazartesi olmasına rağmen inanılmaz bir turizm var burada. Aktığı yer hemen şu sağ taraf. Şurada helikopterlerle gezebiliyorsunuz. Genelde 280 frank alıyorlar ve bütün bu vadiyi buzullara kadar götürüyorlarmış. Artık burası sonu. Burada biraz fotoğraf çekinip geri döneceğim. Vallahi şelalenin oraya kadar çıktık. Benim önerim, çıkmaya gerek yok. Hani buraya gelirseniz uzaktan izleyin, daha güzel. En azından burada harcayacağınız zamana gidin, dağları, tepeleri gezin teleferiklerle. Daha bence kıymetli diye düşünüyorum. Şimdi buradan aşağı inip köyü dolaşacağız. Sonra teleferik bulup buradaki o Alplerden bir tanesinin zirvesinden çıkmaya gidelim. Köyün içerisinde yürüyüş yapıyoruz. Bakın abi, hiçbir şey bozulmamış. Pırıl pırıl böyle evlerin hepsinde balkonlarında çiçekler var. Kırmızı, mor. Hepsinin etrafı aynı tasarımla kaplanmış, ağaçlarla. Hepsinin pencereleri de çok güzel dizaynı. O yüzden böyle bir turizm var. Doğayı iyi korumuşlar. Buradaki tren istasyonundan
Alplere çıkabiliyorsun. Şimdi mevsim şartlarını da göz önüne alarak bir şansımızı deneyeceğiz. Oraya doğru gidiyoruz. Abi bilet aldık. Bakın bu coğrafyayı gezmek için cable car dedikleri teleferik hatları bunlar. Bakın şöyle göstereyim. Sadece Lauterbrunnen'deki bu. Görüyor musunuz? O yüzden burayı gezmek için günler, ömür yetmez. Biz şu an zaman ve hava koşullarını dikkate alarak Müren'e çıkıyoruz. Aslında dağa gidecek çok tepede, yani adamlar abi dağları bağlamış, dağları. Evet. Bütün dağlar birbirine bağlanmış. Ama bunun için buraya gelip tam gün ayırmanız lazım. Bizim ne maddi ne de manevi olarak gücümüz kaldı. Yani şaka maka burayı da görsek yeter artık yani. Çünkü ben bundan sonraki gezimde zaten bunun kralını göreceğim Doğu bloğunda. En azından Alplere tepeden böyle dağların o kadim görüntüsünü, manzarasını görürüz. Şimdi bu bilete gidiş dönüş 22 İsviçre frankı verdik. Her 15 dakikada bir kalkıyormuş. Şöyle dağın tepesinden çıkarak gideceğiz. Bu yapılması gereken en önemli aktivitelerden bir tanesi. Böyle Müren için ayrılan teleferik hattına geçiyoruz şimdi. Bakın biz buradayız, bu vadideyiz. Buradan şu tepeye kadar çıkabiliyorsunuz. En yüksek tepe Avrupa'nın burası. Ama biz burada hem donarız hem de çıkması 4 saat falan sürüyor. O yüzden biz hakkımızı buradan şuraya kadar çıkıp şu bölgedeki Alpleri gözetlemek için kullandık. Ve bu teleferik bizi yukarıya çıkaracak. Şimdi çıkıyoruz. Şu ön taraf manzarası. Çıkarken oraya, inerken oraya çekelim. Bakın. Aşağıda gösterelim. Çok, abi çok fena sallanarak gidiyor. İnanılmaz bir tecrübe olacak. Hazır ol. Görüntüde de tam belli olmuyor ama sesimden anlıyorsunuz, üşümeye başladım. Öyle ki şimdi burada aktarma yapıp diğer teleferik hattına biniyorsunuz. Buzları görüyorum. İnanılmaz bir şey ve burada şu an yağmur başladı. İşte aslında bunun en uzağı Schilthorn. Yani daha da yukarıda. En tepesi. Ama oraya çıkamayız. Hem soğuk hem uzak. Buradan şimdi tren bekliyoruz. Bununla birlikte ya burada PES'ler var. Fiyatları falan internetten bakarsınız. 3 günlük alıyorsunuz. Bütün hepsine binebiliyorsunuz. Ama en ucuzu 230 frank. Aklınızda bulunsun. Geldi. Önce biraları, kolaları indirecekler. İşleri görüyorsun. Ondan sonra bizi alacaklar. Böyle yine nostaljik görünümlü bir funicular tren geldi diyebilirim. Şimdi buna biniyoruz. Trenin içerisi böyle, bakalım. Abi şuraya bak ya. Bildiğin var ya, zirvelerde şu an geziyoruz. Şu tepeleri, bunların daha da tepeleri var. Bu daha görünen kısmı bir bu kadar da yukarıda varmış. İnanılmaz. Şimdi en yukarıya geldik. Müren'deyiz ve muhteşem bir gökkuşağı karşıladı. Gerçek olamaz ya. Allah'ım ya. Böyle bir şeyin bizi karşılaması harika oldu. İşte burada Avrupa'nın en yüksek tepesi var. Bakın Jungfrau yazıyor. Top of Europe. Ama biz buraya çıkamıyoruz. Şu an zaten her yer kapandı ve yağmurlu. Şansımız olsa bile gidemezdik. Bununla idare edeceğiz ama idare edeceğiniz şeye bakın. Abi nasıl ortam? Ortam çok güzel ama ya yağmurlu ya da çok soğuk ya sisli. Yani bildiğin yaz günde bir beddua yedik bence. Abi nazar ya, o kadar olur ama şuraya bakın ya. Ya Kafelerin kapalı. Ve biz bu güzel kafelerde birazdan kahvelerimizi yudumlayacağız. Allah'ın sevdiği kullarıyız be abi. Gerçekten bak, burada oteller falan da varmış, kalınabiliyormuş. Bu da düşünülebilirdi aslında ama ben bilmiyordum işte. Deneyimleyene kadar insan bilemiyor. Sizlere gösterip rehber olabiliyorsak ne mutlu. O kadar yukarıdayız ki sanki yanımızdan uçak geçiyor dedim. Helikopter geçiyor şuradan bir tane. Şuralardan gürültüler geliyor ve bulutlar yavaşça gidiyor biraz sonra. Ve karşınızdaki de işte Avrupa'nın en yüksek tepesi. Birazdan bulutlar gidince her yeri net bir şekilde görürüz. Bunlarda da konaklayabiliyorsunuz galiba. Müren otel önerileri yazın, görebilirsiniz. Bütün şu dağların hepsinde teleferik hattı var bakın. Hepsini gezebiliyorsunuz abi.
Dünyada çok kendimce farklı ülkeler ve deneyimler yaşadım, gördüm. Ama bu zamana kadar doğa konusunda en rahat gezdiğim, her seferinde ağzımın böyle kulaklarıma kadar vardığı yer İsviçre oldu. Bir daha buraya bir kere daha gelirim yani. 2 kere gelmiş oldum ama 3. kere de, 4. kere de, 5. kere de gelirim. Çünkü burada sadece dağları, köyleri gezseniz aylar yetmez. Ben size şu ana kadar sahildeki bir kum tanesini gösterdim diyebilirim. Ve şu an o kadar şanslıyız ki rüzgar arkamızdan vurmaya başladı ve karşınızda Avrupa'nın en yüksek zirvesi. Şu buzullara bakın. Kesinlikle ama kesinlikle bu mesela Müren'i merkez alın abi. Buradan peslerinizi alın, burada kalın. Ne diyorsun abi? Bence şu ana kadar gördüğümüz en güzel yer. Tabiatı muhteşem. Yani dağ manzaralarına bakan bu kadar güzel oteller olabilir mi ya? Gerçek değil Bütün gibi. restoranları panoramik manzaralı. Vadiye ve yamaçlara bakıyor. Ya düşünsene uyanıyorsun, Alpler karşında ve sen yamaçtasın. Şimdi o biraz önce etrafı görmek istiyoruz. Sonra bir yere otururuz ama ben şimdiki aklım olsa buraya gelirdim. 3 gün burada kalırdım, pes alıp otelde kalırdım. Bütün dağ bayır, bu bütün trenlerle, teleferiklerle dolaşırdım. Bence buranın kralı buymuş abi. Yani boşa demiyor millet. Alplerde Alpler diye. Sözün bittiği yer gibi düşünebilirsiniz. Buradan ötesi bence yoktur muhtemelen. Anlatamam. Anlatamam, görmen lazım. İnanılmaz. Gerçek değil gibi. Ve adamlar, Alpler burası, şurada tenis oynuyorlar bakın. Şaka gibi. Size belki var ya, yani saçım başım bile dağıldı. İnternet ortamında bulabileceğiniz en kapsamlı bu bölgenin Türkçe YouTube videosunu yapıyorum. Bakın biz şuradayız, Müren'deyiz. Burası 1600 metre. En yüksekteki yerde Schilthorn. Bak 1 numara 2970 metre. Biz de şuradan geldik. 700 metrelerden Lauterbrunnen'den böyle şuraya kadar gelip buradan devam edebiliyorsun değil mi? Şimdi niye bunu anlattım? Mesela şu an saat 5 oldu ve yukarıya çıkamıyorsun. Buraya ait PES almadıysanız yeniden bilet almanız lazım. O da 82 frankçık. Ve düşünün, bunun gibi daha bir sürü hat var. Birçoğunu gezebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz tabi ama erken kalkmak lazım. Bana şimdilik bu yeter, yalan söylemeyeyim. Çünkü bundan sonra Zürih'e dönüp orada İsviçre'nin en ünlü tren hattı gezisini yapmayı planlıyorum. Buradaki trenler ünlü değil, burada zirveler ünlü. Benim şimdi bir sonraki bölümde size çekeceğim yer daha böyle tren yolculuğuyla nam salmış bir yer. Artık biraz yoruldum. Oksijenden de başım dönmeye başladı, bir yerde böyle oturup soluklanalım. Hatırlarsanız Lozan'a giderken önemli bir şey söyleyeceğim size. Lozan'a gezerken orada Sinan'la Berivan bana bir şey demişti. Bu ülkede öyle kolay kolay işte turistik yermiş, daha biraz daha pahalı fiyat koyalım üstüne gibi şey yok demişti. Arkamda kafe var, Coop marketi var, aynı para. Aşağıda neye satıyorlarsa burada da aynı parayı satıyorlar. O yüzden evet pahalı ama bu ülkenin alım gücü yüksek ve buraya satan genelde zenginler geliyor ama sistem çok mantıklı. Yani yer değiştikçe bir fazla daha turisti kazıklayayım diye bir mantık asla yok. Ve bunu İsviçre'nin her yerinde yaşadım şu ana kadar. O yüzden İsviçre, işte bu adamlar sürdürülebilir turizmi çok iyi yapıyorlar. Hamza abi bir restoran bulmuş. Oo. Abi. Muazzam bir kahve içebileceğiniz yer. Çok iyiymiş. Doğaçlamayla. Her yer ayaklarının altında. Ay Allah'ım çok güzeldi ya. Hiç ayrılasım yok buradan. İnanılmaz güzel bir tecrübeydi. Dünya turumda Avrupa ayağında bence gördüğüm doğa olarak en iyi ülkeydi. Ve tabii ki sonraki bölümlerde daha da böyle güzel yerleri görmeye devam edeceğiz. İnşallah sizleri o meşhur tren yolculuğuna da ortak edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler de güzel rehber olmuştur. Açıklamada da bu gösterdiğim yerlerdeki konaklama vesaire gibi bilgilerin de hepsini açıklamaya bırakacağım. Oradan bakarsınız. İnşallah sizlere de güzel bir rehber olur. Ve gelmeseniz bile güzel böyle dünyanın farklı coğrafyalarını en azından sizler de izlediniz. Hadi bakalım. Şimdilik İsviçre'den benden bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.